Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 olması gerekiyor. Yani her model 7 ilmekten oluşuyor. Şöyle. En sonuna da 4 ilmek ekliyoruz. Altı, 7 bir model için. Evet, 7 ilmekte bir model için şöyle sonuna da 4 ilmek ekliyorum. Evet, şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kuracağım. Yalnız ben lastik yapmayacağım için bir sıra şöyle ters öreceğim. Pardon, düz öreceğim. Arka yüzündeyim şu anda. Bir sıra düz örüyorum. Ön yüzünde terslerimiz oluşacak. Şöyle sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, şöyle 5 düz ilmek. Evet. 2 ters, 5 düz. Bu bir model. Tekrar edeceğiz. 2 ters, 5 düz. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Sonuna 4 ilmek eklemiştik. Bakın 2'yi burada kullandım. 2 de kenar ilmeği. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örelim. Evet, şöyle 2 düz, 5 ters oluyor arka yüzünde. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ters, 5 düz. 4 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle. Düzlerimi düz, terslerimi ters örerek üçüncü sıra ön yüzünde devam ediyorum. Evet, sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Beşinci ve altıncı sırada farklı işlemlerimiz var. İlmeklerimizi şekillendireceğiz. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, terslerimi ters ördüm. Bunlar ara model. 5 düze gelince
Birincisini düz ördüm şu şekilde. Daha sonraki 3 ilmeğin üçünü bir alarak şöyle düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeği tekrar ördüm. Burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk yine. Bir düz ilmek. İlmek sayımız aynı. Arada 2 ters. 5 düze gelince bir düz ördüm. Diğer 3 düzü topladım. Şöyle düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Tekrar bu 3 ilmeği düz örerek topladım ve şişimden çıkardım. Devamında bir düz. Daha sonra 2 ters ilmek ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, 2 düzümü ördüm şu şekilde. Daha sonra 2 düzden sonra bakın bu ilmeğimle bir sonraki ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Bunu ön taraftan, yani kendimden tarafta aldım. Diğerini de öbür taraftan aldım. Tekrar şişime taktım. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu birinci ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeğimi ters ördüm. Bir sonrakini de ters ördüm. Şimdi bununla diğer ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın bunu diğer taraftan aldım. Ters olan ilmeğimi de kendimden tarafta aldım. Yer değiştirdim. Daha sonra bunu ters ördüm. Bir sonrakini de örmeden aldım. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. 2 düz ilmek. Buradaki 5 ilmeğe gelince bu ilmeğin ve bir sonrakinin yerini değiştiriyorum. Ters olanı bu taraftan aldım. Diğerini de arka taraftan aldım. İpi kendimden tarafa aldım. Öndeki ilmeği örmeden aldım. Sonra 2 ilmek ters ördüm. Bir sonraki ile diğer ilmeğin de yerini değiştiriyorum. Bakın yine bunu arka taraftan, diğerini de kendimden taraftan aldım, yerlerini değiştirdim. Birincisini ters ördüm, bir sonrakini örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Daha sonra 2 ilmek düz, kenar ilmeğini de düz ördüm. 6. sırayı tamamladım. Şu şekilde bakın. Modeli bir kez kurmuş olduk. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Şurada birinci sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters, 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Yine 2 ters, 5 düz. Sıra sonunda 2 ters. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sırayı 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters. 4 sırayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek 4 sırayı tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 5 düz ilmek. İki ters, 5 düz. İki ters. Dördüncü sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. Düzleri düz, tersleri ters olarak tamamlayalım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi yine şurada yaptığımız işlemi yapacağız. Önce 2 ters olarak ördüm. 5 düze gelince birincisini düz ördüm. Diğer üçünü bir topladım. Düz ördüm şöyle. Evet. Bir artırma, tekrar ördüm bu topladığım ilmekleri. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir ilmek daha düz ördüm. Arada 2 tersimiz var. Yine ters örelim. Buradaki 5 düze gelince bir düz. Üçünü de toplayalım daha sonra. Düz örelim. Bir artırma. Tekrar 3 ilmeğimizi örelim. Bir düz. Daha sonra 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Buradaki 5 ters ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. Bu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum bakın. Bir bu ilmeğim, bir de şu üçlünün ilk ilmeği. Bunu ön taraftan aldım. Diğerini de arka taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım. Bakın şöyle. Bunu örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. Bir ilmek daha ters ördüm. Şimdi sıra bu 2 ilmekte yer değiştirmede. Şunu arka taraftan sola aldım. Ters olan ilmeğimi de sağ tarafa aldım. Ve bunu ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Arada 2 ters ilmek. Daha sonra burada yine 2 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Ters olanı ön taraftan, yani kendimden taraftan aldım sola. Diğerini sağ taraftan. Ve bunu örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. Bir ilmek daha ters ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın şu uzun olan ilmeğimi arka taraftan sol şişime aldım. Ters olan ilmeğimi de ön taraftan sol şişime taktım. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Bakın, ilerledikçe kendini gösterecek güzel bir model. Bir parçada daha önce hazırladım. Bunu da lastik üzerine çalıştım bakın. Burada lastiksiz çalıştık. Burada lastik üzerine kurdum modeli. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Burada hazır lastik uyguladım. Kanalımda var bunun videosu. İsterseniz linkini de bırakabilirim. Evet, model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de şöyle. Modelde çok esneme yok arkadaşlar. Şöyle lastik gibi bir model. İlmeklerinizi ona göre çıkartın. Yani şöyle açılmıyor. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere, hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden.
Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.